Merhabalar, ben Burak Yücel. Geçen günlerde sizlerden 10 tane sektör yazmanızı istedim Facebook grubumuz üzerinden. Ve şimdi ilk konumuz olan dropshipping ile başlayalım. Reklamları nasıl yapılmalı detaylı şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. Bugünkü konumuz dediğim gibi dropshipping ama ödeme altyapısı, web site veya ürün bulma konularını değil, reklam kısmından bahsedeceğim. Şu konuda uyarıyorum. Dolar kazanma hayaliniz varsa önce onu nasıl kazanırım değil de nasıl cebime koyarım onu çözmelisiniz. Yani ödemeyi Türkiye'ye nasıl, hangi yollarla taşıyacaksınız bunu halletmelisiniz. Ve dropshipping reklamlarının ilk adımı olan ürün testinden isterseniz başlayalım. Aslında ben sizler için iki tane farklı senaryo çizeceğim ve birisi sağlam ama masraflı olan, birisi de sallantılı ama masrafsız olan olacak. Bunlardan kendi durumunuza göre birini seçip başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu tekniklerden genelde YouTube'daki diğer arkadaşlarım bahsetmiyor veya birinden yoğun olarak bahsediyor. Ben biraz daha ikisinin de detayına inip Shopify veya farklı bir altyapıdan dropshipping yapmak isteyenlere yardımcı olmuş olalım. Birincisi masrafsız olanla başlayalım arkadaşlar. Çünkü genelde bu tercih edilecektir diye düşünüyorum. Önce Facebook Business Manager'ımızı açıyoruz ve oluştur diyoruz. Yani reklam oluşturma kısmından oluştura tıklıyoruz. Kampanyalar kısmında dönüşüm reklamlarını seçiyorsunuz arkadaşlar. Kampanya ve set adınızı yazdıktan sonra internet sitesine tıklıyorsunuz. Aşağı doğru indiğimizde piksel kodunun altında bir dönüşüm olayı yani dönüşüm event kısmı olacak. Burayı alışveriş olarak seçiyorsunuz. Bu kısımdaki detay son 7 ila 14 gün içinde 50 ve üzeri alışveriş olmadığı için yani ilk başladığınız için Facebook sizi optimize ederken zorlanır ve normal e-ticaret reklamlarının dışına çıkmış oluyoruz. Bunu baştan uyarayım. Ama bu yolda test etmek amaçlı reklamlarını yönettiğimiz, koçluk yaptığımız firmalarda test ettik. Yani ürün testinde kullandık. İkinci vereceğim benim garantili stratejim kadar sonuç vermese de bütçesi olmayanlar için mantıklı diyebilirim arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimizde bütçe set başına olacaktır ve 6 dolar olmasını tavsiye ederim. Çünkü dropshipping oldukça yaygınlaştı ve rekabet çok fazla. Çoğu dropshippingçi 5 dolar ile test eder. Özellikle Türkiye'de. Buradaki amacımız biz sıralamada olduğumuz için yani Facebook'a belli bir teklif yaptığımız ve bunun sonucunda Facebook bizi aşağı doğru kayan bir sıralamaya soktuğu için bir tık daha üste çıkmak için 6 dolarlık yapıyoruz. Yani 5 dolarlık yapıyor ya çok kişi. Mantıksal olarak 6 dolar yaptığınızda bir adım daha ileriye çıkmış oluyorsunuz. Ufak bir strateji. Başlama saati hangi saat dilimini kullanıyorsanız onun saat dilimine göre gece 00'da olmalı arkadaşlar. Çünkü Facebook 24 saatte bir bütçe yeniler. 00'da yani gece 12'de başlarsanız 24 saati en verimli şekilde kullanmış olursunuz. Örnek veriyorum ki saat akşam 8'de başladınız. Yani hangi saat dilimini kullanıyorsanız, optimize ettiğiniz yani para ödediğiniz hangi saat dilimini kullanıyorsanız saat o günün akşamında başladığınızı düşünürsek 12'ye kadar yani gece 00'a kadar 6 doları set başına harcama gayretine düşecektir. Ve paranız hızlı ve verimsiz şekilde harcanır. Bu 00'dan sonra 24 saate döneceği için diğer gün toparlar ama ilk gün için eğer gece 12'de başlatırsanız toparlamasını beklemenize gerek kalmaz. Bu da ufak bir strateji. Aşağı indiğimizde ülke kısımları var. Burada Amerika, Avustralya, İngiltere, Kanada, İsviçre, İtalya ve Singapur ek olarak da Hollanda'yı öneririm. Ama tabii ki ürüne göre değişiklik gösteriyor. En verimliler şu an için bunlar. Yani bazı sektörel ürünlerin dışında tabii ki şu an için en verimliler bunlar olduğunu düşünüyorum. Testlerim sonucunda bunları elde ettim. Aşağı indiğimizde yaş ve cinsiyet kısmına dokunmuyoruz. Özellikle yaş kısmına dokunmanızı tavsiye etmem çünkü anahtarları tamamen Facebook'un algoritmasının eline vermemiz bizim için daha mantıklı olacaktır. Detaylı hedefleme kısmında bir tane kitle belirlemeniz gerekiyor. 2-3 tane belirleyip o hataya düşmemeniz gerekiyor. Çünkü herhangi bir satış olduğunda hangisinden satış geldiğini bilmemiz gerekiyor. 4-5 tane hedef kitleniz varsa 6 dolardan 4-5 tane farklı yani 6'şar dolardan 4-5 tane farklı reklam seti çıkmanız gerekir.
Ayrıca küçük bir hatırlatma daha yapayım. Benim testlerim sonucunda yine 50 milyonu geçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer 50 milyonu geçiyorsa detaylı hedefleme kısmının altındaki daralt kısmı var. Oraya tıklayıp hedef kitlenizi daraltabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse mutfak hedef kitlesinin daha darına inip mutfakta bıçak kullananlar şeklinde, yani knife şeklinde yazıp hedeflemenizi daraltabilirsiniz arkadaşlar. Neden özellikle benim stratejim, benim düşüncem, benim yolum diye söylüyorum şeklinde soracak olursanız, birçok farklı YouTube'da dropshipping ile alakalı içerik üreten arkadaş var. Onlardaki gördüğüm, yani izlediğim, gördüğüm stratejilerin biraz dışında kullandığım için ve test edip kendim kanıtladığım için bu şekilde kullanıyorum. Reklam alanları kısmında manueli seçiyoruz arkadaşlar. Burada bu seçtiklerim dışında alttakileri kapatabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar unutmadan söyleyeyim, yukarıda detaylı hedefleme kısmının altında bir tık var. Yani o genelde açık olarak gelir. Eğer bunu açık bırakırsanız detaylı hedeflemenizi genişletir. Yani eğer hedef kitleniz 50 milyonsa bunu reklam yaptığımız konumdaki Facebook kullananlar, yani aktif Facebook kullananların tamamına gösterecek şekilde genişletir. Bu da tabii ki de bizim istemediğimiz bir olay. Her şeyi doğru yaparsınız. Shopify açarsınız, işte ödeme sistemlerini yüklersiniz veya işte tüm reklam bütçenizi falan ayırırsınız. Çok harika bir reklam videosu hazırlatırsınız. Ama burada bu tıkı kapatmazsanız büyük ihtimalle paranızı boşa harcayacaktır arkadaşlar. Dikkatli olun diye ondan dolayı sürekli uyarıyorum. Bu kısmı da bitirdiğimize göre reklam setinden reklam kısmına artık geçebiliriz. Yani karşıdaki kişinin, potansiyel müşterimizin müşteriye dönüşmesi için ne yapacağız? Buradan bahsedelim. Kesinlikle arkadaşlar, tabii ki de reklam videosu kullanmanızı tavsiye ederim. Sürekli bu şekilde zaten söylemlerim oluyor. Video reklamını seçmemizdeki ana amaçlardan birkaç tanesi şunlar arkadaşlar. Video reklamında daha ikna edeceğiz. Yani dönüşüm oranımızı daha fazla arttırabiliyoruz birkaç değişiklikle ve yeni hedeflemeleri de kullanabiliyoruz. Bunlar ne oluyor? Mesela videonuzu izleyenlere custom audience yoluyla, yani özel hedef kitle oluşturarak %95'ine, %75'ine, %50'sine tekrardan ulaşabilir veya lookalike ile o sıcak kitleyi genişletebilirsiniz. Bu da oldukça verimli ve sürekli kullandığımız birkaç yoldan biri. Buradan sonraki en son ve en önemli kısımlardan bir tanesi de reklam metni. Reklam metniniz benim testlerime göre ne uzun olmalı ne de kısa olmalı. Yani 3 cümleden oluşmalı. Birinci cümlesinde problemi çözmelisiniz. İkinci cümlesinde problemi anlatmalısınız. Yani nasıl çözdüğünüzü anlatmalısınız. Üçüncü cümlesinde ise sitenize davet edecek bir fırsat sunmalısınız. Test reklamlarında 70 ila 90 saat arasında alışveriş olmadığı süreçte kapatmanız gerekiyor. Yani 70-90 saat arasında eğer alışveriş olmuyorsa reklam videosunu, reklam metnini, hedef kitlenizi ve bütçenizi tekrardan gözden geçirebilirsiniz. Ayrıca tabii ki de web sitenizi. Birinci ve yaygın olan ve masrafsız olan yolu bitirdiğimize göre ikinci yola bakalım. Aslında bu biraz garantili ama uzun ve meşakkatli bir süreç. Dönüşüm değil, trafikle başlıyoruz arkadaşlar. Yani trafik reklamlarıyla başlıyoruz. Buradaki amacımız ısındırmak ve dönüşümü arttırmak. Daha masraflı ama daha garanti bir yol diyebilirim. Çünkü arkadaşlar işte trafik, içerik görüntüleme şeklinde belli bir funnel sistemine koyup kişileri değer merdivenine koyup o şekilde ilerleteceğiz. Bu da tabii ki de masraflı. Birinci günde trafik reklamları çıkıyoruz. İlk adımda anlattığım şeyler hedefleme kısmında, bütçe kısmında tamamen geçerlidir arkadaşlar. Sadece kampanya türü değişecek. Dönüşüm reklamları değil, trafik reklamları ile bir gün başlayacağız. Ve buradaki önemli detaylardan biri de yönlendirme sayfası ile optimize etmemiz gerekiyor. Yani bağlantı tıklaması değil. İkinci gün trafik reklamımızı kapatıp, yani yaptığımız setleri kapatıp içerik görüntüleme eventi ile dönüşüm reklamlarımızı başlatıyoruz. Satış funnel'imizin ilk adımı ile aslında sepet bekliyoruz arkadaşlar. Yani içerik görüntüleme reklamıyla içerik gelecektir. Yani içerik görüntüleme gelecektir. Ama ana amacımız sepet beklemek olacak. En az 50 tane sepet aldığınızda o reklamları da tekrardan kapatıp artık sepete ekleme event ile reklamlarımıza başlıyoruz arkadaşlar. Funnel'imizin ikinci adımında alışveriş bekliyoruz aslında. Son 48 saatte set başına minimum birer tane alışveriş olmasını bekliyoruz.
ve reklamları bu süreçten sonra kopyalayıp alışveriş eventi ile devam ediyoruz. Burada dikkat ettiyseniz kapatıp demedim, kopyalayıp diyorum. Çünkü bu süreçten sonra artık tutan reklamlar bizim için ekstra verim verebilecek reklamlar olduğundan dolayı kopyalayıp yenilerini, yani eskilerini kapatıyoruz. Kopyaladıklarımızı alışveriş event ile değiştirip, alışveriş olayıyla değiştirip devam ediyoruz. Sonrasında ölçeklendirme kısmı gelecek. Bu konuyu bir sonraki Shopify Dropshipping videosunda anlatacağım arkadaşlar. Ve unutmayın ki test aşamasında sadece masrafın çıkması beklenir. Yani kar ölçeklendirme kısmında, yani lookalike, retargeting, custom audience kısmında bekleyeceğiz. Şu an sadece beklediğimiz ürün ve reklam maliyetimizin çıkması olacak arkadaşlar. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Facebook reklamlarında karlılık ve zarara girme durumları reklamınızın doğru veya yanlış yönetilmesi ile değişir aslında. Yani CPM, CTR, CPC gibi parametreleri okuyup hangi reklam kapanır, hangisi devam eder veya hangisi ölçeklendirilir, bunun ayarını yapmanız veya yapmamanız gerekiyor ki sizin reklamlarınız kaderinizi belirlesin. Burada söylemek istediğim olay aslında hangisi kopyalanacak, hangisi kapatılacak, hangisi devam edecek veya hangisi scale up aşamasına, yani ölçeklendirmeye geçecek, bunun ayarını doğru yapmanız gerekiyor. Ama tabii ki bu belli bir süre reklam yapmayla, tecrübeyle edinilecek bir şey. Ondan dolayı hemen bu şekilde reflekslerinizin gelişmemesi normaldir. Kendinizi üzmeyin arkadaşlar. Bugünlük videomuzda bu kadar. 2 tane duyuru yapıp sonra kapatmak istiyorum videoyu. Birincisi, bildiğiniz üzere bir Facebook grubumuz var ve bu Facebook grubumuzda birbirimize değer katıyoruz. Aşağıya linkini bıraktım. Sizin de gelmenizi, eğer hala katılmadıysanız gelmenizi tavsiye ederim. İkinci olarak da bildiğiniz üzere artık podcast üretmeye başladık. Bu podcastlerimizde daha sık atmayı düşünüyorum. Orada biraz daha samimi bir havayla geçtiği için beğeneceğinizi düşünüyorum. Orada da çok ciddi konuları tartışıyoruz. Onun da linkini aşağıya bırakıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.